neden fareye tapıp ya da neden fareden medet umuyorlar? Neden fareye inanıyorlar? Ana, ay Tanrı ölmüş lan. Adam 25.000 farenin olduğu yerde yeri öpüyor ya. Kedi besliyor sanki ya. Anne. Bakın şurada tepsi var. Tepsinin içinde de yemekler var. Onların yediği yemeklerden de yiyenler var. Çünkü... Aha, adamın ayağının dibine bak. Aha, oğlum. Bak. Ben hiçbir Hintlinin şu şekilde bir şeyi detaylı temizlediğini görmedim. Lütfen bana dokunmayın, lütfen bana dokunmayın. Çık oradan. Arkadaşlar, Hindistan'dan hepinize tekrardan merhabalar. Şu anda ben aslında Hindistan'ın Pakistan sınırında bir çölde bir köydeyim. Bu köye ben niye geldim? Bu köye ben fareleri görmeye geldim. Başka bir deyişle tanrıları görmeye geldim. Başka bir deyişle farklı bir inanışı görmeye geldim. Konu inanmak olunca gerçekten anlaması zor ve anlamaya da çalışmamamız gereken bir ülkedeyim. Şu anda fareler tapınağındayım. Bu insanlar neden fareye tapıyorlar, neden fareden bir şey medet umuyorlar? Hepsini bu tapınakta konuşacağız. Benim için de çok ilginç bir deneyim olacak. Çünkü konu fare olunca bütün hayvanlarla aram iyidir ama fareyle ilgili küçüklükten kalma bazı travmalarım olduğu için özellikle ölü fare görmek istemiyorum. Böyle değişik bir hal alıyor. Ve işin daha başka bir tuhaf yanı, biz burada ayakkabılarımızı çıkaracağız. Ayakkabısız içeriye gireceğiz. Ve bu tapınakta 25.000'in üzerinde fare var. 25.000'in üzerinde fare olan tapınağa ben çıplak ayakla gireceğim. Ayakkabılarımdan ayrılmak istemiyorum. Hocam bak, bunlar benim aşkımdır, canımdır, bir tanemdir. Bunlara iyi bak. Bu arada kanala yeni gelenler arkadaşlar, ben Musa, bir süredir dünyayı geziyorum. Şu anda Hindistan rotasındayım ve Hindistan'da böyle ilginç bir dünyanın şu anda içerisindeyiz. Herhalde en ilginç, benim için aslında en ilginçlerinden bir tanesine geldik. Çünkü dediğim gibi fareyle ilgili bazı dertlerim var. Diyeceğin, bu dertlerim varken sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Üzerine gitmek lazım. İçeriye girdikçe bunun hikayesini de anlatacağım. Ve arkadaşlar, fareler şuradan başladı. Lan ne kadar küçüksünüz. Şuradan önce şuraya gideyim. Nereden çıkacağınız belli değil. Aa, bu tanrı sakat olmuş. Ayaklar gitmiş. Biri üstüne basmış olabilir. Arka tarafı çalışmıyor. Ve şu an sürüne sürüne gidiyor. Şimdi arkadaşlar, size buranın ufaktan hikayesini anlatacağım. Çünkü insan merak ediyor. Bu insanlar neden fareye tapıp ya da neden fareden medet umuyorlar, neden fareye inanıyorlar diye gerçekten insan merak ediyor. Beni de bu merak buraya getirdi. Önce size şu şekilde detay göstereyim. Şu anda burada süt içiyorlar arkadaşlar. Öyle yaklaşalım. What is your name? My name is Musa. What is your name? My name is Ruparamji. Ruparamji. Luparamdi. Ah, Ruparamji. Beautiful eyes. Yeah. Dayının gözler çok harika değil mi ya? Bıyıklar falan. You are handsome. Thank you. Vallahi. Thank you. Burası Karni Mata tapınağı. Ve insanlar burada neden fareye inanıyorlar? Size bunun detayını anlatayım. Hindistan'da inanış çok farklı bir dünya arkadaşlar. Yani sayısı bilinmeyecek kadar çok fazla tanrı var. Burada Hintliler bile aslında kaç tane sayısı var onu bilmiyorlar. Karni Mata. Dayı bırak da konuyu anlatayım. Ve burada eski zaman koruyucu anne tanrı dedikleri bir tanrının reenkarne olmuş hali Karnimata olaraktan biliniyor. Karnimata'nın çocuklarından bir tanesi boğularak ölüyor. O da gidip savaş tanrısına diyor ki, benim çocuğumu tekrardan reenkarne et, ben çocuğumu tekrardan geri istiyorum. Savaş tanrısı da çocuğu reenkarne ediyor ve onu fare olaraktan bu dünyaya tekrardan gönderiyor. Bunların beyaz
fare aramalarının sebebi, bak şu şekilde dikkatli bir şekilde, bak nasıl dikkatli bir şekilde bakıyor. Dikkatli bir şekilde bakıyor çünkü beyaz fare arıyor. Beyaz fareyi gördüklerinde Karnimata'nın 4 çocuğunu görmüş oluyor. Yani burada 4-5 tane beyaz fare olduğu söyleniyor. Onları gördüğünde Karnimata'nın çocuklarını görmüş oluyorsun aslında. Ve onu gördüğünde şans getireceğine inanıyorlar. Hayatlarının değişeceğine inanıyorlar. O yüzden buraya geliyorlar beyaz fareleri görmeye. Şimdi diyeceksiniz ki beyaz fareler Karnimata'nın çocuğu da şu arkadaşlar kim? Bu arkadaşlar da Karnimata'nın soyu. Yani Karnimata'nın bütün soyu fare olaraktan tekrardan dünyaya sürekli reenkarne oluyor. Hindistan'da biliyorsunuz ki reenkarnasyon var arkadaşlar. Öldükten sonra tekrardan reenkarne olaraktan dünyaya geliyorsun. Hatta Varanasi'nin bu kadar kutsal olmasının sebebi de Varanasi'ni de insanlar reenkarnasyonu durdurmak için orada kutsanıp orada yakıldıklarında reenkarnasyonu son bulacağına inanıyorlar. Şu anda yine tekrardan burada herhalde bilet kestirecek bana. Onun için bekliyor arkadaş. Bir bununla konuşayım, edeyim. Şimdi ciddi bir konuşma sürecinden geçtik. Çünkü araştırırken mesela böyle şeyler görünmüyor. Size yeni bir bilgi göstereyim. Arkadaşlar şurada YouTuber'lara 1100 rupi. Normalde video kamera ve kamera 30 rupi. İşte video kamera 70 rupi. YouTuber'lara 1100 rupi diyor. 1 saattir dil döküyorum. Kanalı gösteriyorum. Kardeşim ben ne kazanıyorum ki sana bunu vereyim. 1100 rupi demek benim burada 4 günlük otel masrafım demek falandır filandır bir şekilde dil döktük. Bir şeyler yaptık. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Çünkü bu information yok bir yerde. Ben de ödeyemem bunu, kusura bakmayın, dünyanın yolunu geldim falan dedim. Ve onlar da benden şunu rica ettiler. YouTube videonda şunu gösterir misin? Artık burası 1100 rupi diye. Hatta hepsi takip falan etti. İşte senin videonu göreceğiz. Orada information olduktan sonra artık diyeceğiz bak YouTube'da da var falan filan gibisinden. Ana, ay Tanrı ölmüş lan. Aa, burada ölmüş. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki 25 tane tanrı orada, yani 25 tane tanrı demeyeyim şunlara ya. 25 tane fare var. Bu farelere bastığında ne oluyor derseniz, bu farelere bastığında okuduğum bilgiye göre size burada altın ve gümüş şeklinde, yani kaplamalı şeklinde olan heykellerden satıyorlar ve onları almak zorunda kalıyorsunuz eğer basarak öldürürseniz. Çok tedirginim biliyor musun? Yani aha, nereden çıkacakları böyle, bak bir tane burada yatıyor. Çok da sinek var. Tabi pisliği olur. Bak bir tane de burada yatıyor. Şuradan geçerken bastığım yere dikkat edeyim. Her yerden vızır vızır zıplaya zıplaya geçiyorlar. Tapınak da büyük. Bu arada bu tapınak 16. yüzyılda ilk yapılıyor. 20. yüzyıla kadar sürekli eklemeler falan oluyor. İlk yapılış vakti 16. yüzyıl arkadaşlar. Delikten çıkıyorlar falan. Ve bir değişik de bir koku geliyor. Yeri öpüyor ya. Adam 25.000 farenin olduğu yerde yeri öpüyor ya. Kedi besliyor sanki ya. Anne. Artık. Şimdi burada çok fazla kuş var. Ama şu anda biz çöldeyiz arkadaşlar. Ve Hindistan'da kartal falan çok fazla var. Burası da maşallah yiyecek dolu. Tepeleri hepsini koruma altına almışlar. Sebebi ise kartallar falan gelip yırtıcı kuşlar, daha doğrusu sadece kartal yok, gelip de fareleri götürmesin diye.
Şimdi diyeceksiniz ki bu fareler öldüğünde ne yapıyorlar? Bu fareler öldüğünde ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bakın şurada görüyorsanız şurada ölü fareler var. Ölü fareler hepsi bak onlarca ölü fare var şuralarda. Hepsini yukarıya koyuyorlar ve yırtıcı kuşlar gelip oradan alıp götürüyor. Yani bu ölen fareleri ne yapıyorsunuz derseniz bu ölen fareleri de şu anda hepsini öyle yukarıya koymuşlar arkadaşlar. Ve gerçekten ölü ben 2-3 tane ölü gördüm. Zaten bir tane de ayağı sıkıntılıydı. Yemin tayın barlasından geçiyorum sanki. Battaniye mi? Oğlum bir de burada yatıyorsunuz mu? Oğlum burada yatılır mı? Dur. Lütfen hiçbirinizi öldürmeyeyim. Aa delik melikler var buradan çıkıyorlar. Şurada yemekler getiriyorlar arkadaşlar. Bakın şurada tepsi var. Tepsinin içinde de yemekler var. Dışarıdan yemek getiriyorlar, süt getiriyorlar. Sütü de zaten bereket olarak görüyor arkadaşlar. Ve berekete konu gelmişken Hindularda bazı hayvanlar berekettir, kutsaldır. Bunlardan işte ineği zaten biliyoruz. Kobra yılanı var, fare var, maymun var. Ve şu anda içeri fare dolu, tepsinin içi fare dolu. Orada da yemekler falan var. Ve getirdikleri yemekten de yiyorlar. Sonra onlara veriyorlar. Hatta derler ki burada onların yediği yemeklerden de yiyenler var. Çünkü hastalıkları iyileştirildiğine inanıyor. Yani bir hastalığın varsa gelip burada örnek veriyorum tepside orada fareler yemek yiyor ya orada arta kalanları alıp sen de yiyorsun. Neden? Hastalığın iyileşsin diye. Değişik şu an yere bile bakmak istemiyorum. Lan üstümden geçti falan. Küçüklükten travmam var farelere karşı ve şu anda 25 tane farenin içerisindeyim. Ayağımın üstünden geçiyorlar. Siz ölmüş müsünüz? Burada onlarca fare şurada yatıp duruyor. Ay, lütfen bana dokunmayın. Lütfen bana dokunmayın. Çık oradan. Çık oradan. Çık. Çık lan oradan. Anneciğim. Anneciğim. Aha adamın ayağının dibinde bak. Orada yatıyor. Arkadaşlar çok ses çıkarmadan size. Okey. Aha bir de kavga ediyorlar. Oğlum ben burada basarım ya. Yemin ederim ben burada basarım. Çık çık. Lan beni bırakın. Ha oğlum. Lan. Ha küçücük. Şuna bak şuna. Abla çıkış nerede? Ablacığım çıkış nerede? Ayağımın üstünden geçip duruyorlar. Oraya gittiğimde ayağımın üstünde dişliyorlar mı? Ayağımın üstünden mi geçiyorlar? Anlamıyorum zaten. Bak. Şuraya bak. Adamların rahatına bak. Ay. Siz şeyi de gördünüz mü arkadaşlar? Orada ibadet edilen yerde şey var. Alkol de koymuşlar. Alkol de getiriyorlar. Yiyecekler getiriyorlar. Adamlar onların yiyeceğinden yiyorlar. Yeri öpüyorlar. Orada bir dini bir seremoni oluyor. Orada konuşmama izin vermediler. Ben hiçbir Hintlinin şu şekilde bir şeyi detaylı temizlediğini görmedim. Burada farelerin süt içtiği kabı adam orada temizleyip orada duruyor ya. Şimdi orada temizliğine konu gelince diyeceksiniz ki bunlarda hastalık yok mu?
Hindistan devletinin dediğine göre burası kontrol altına tutuluyor. Sürekli kontrol ediyorlar. Burada herhangi bir hastalık olmadığını iddia ediyorlar. Ama farenin olduğu bir yerde bu birazcık zor. Ve şöyle de bir detay vereyim. Buraya bu kadar insanların inanmalarının bir başka sebebi de ne biliyor musunuz? 1800'ün sonlarında Hindistan'da 20 küsür yıl süren bir kara veba salgını oluyor ve bu bölgede olmuyor. Kemirgenlerle, farelerle yayılan bu kara veba bu bölgede yaşanmıyor. İnsanların fazla inanmalarının sebeplerinden biri de buymuş arkadaşlar. Truth say In Türkiye. European language, Turkey. 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 Yeah. Şimdi dayı da bana aynı hikayeyi anlattı. Aynı benim bahsettiğim gibi bir tane oğlu suda boğuluyor ve gidip Tanrı'dan tekrardan reenkarne olmasını istiyor. O da reenkarne ediyor ve beyaz fare olarak geliyor. Sonradan diğer çocukları da öldüğünde beyaz fare olarak geliyor. Geri kalan ailesi de normal fare olarak aynı hikayeyi anlattı zaten dayı da. Şimdi içeride seremonide konuşmama izin vermediler. Orayla ilgili size ufak bir şekilde bir detay anlatayım. Orada Karnimata'nın bir heykeli var. Etrafında da çocukları var. Şurada bir tane daha şu anda can çekişiyor. Ve o seremoni esnasında gerçekten arkadaşlar ayağımın üstünden kaç tane geçti, kaç tane tırmandı. Yani tuhaf böyle bir sızlamalar falan oluyor. Çıktığında inceleyeceğim dişlendi mi, dişlenmedi mi falan diye. Dişlendiyse hemen dezenfekte etmem lazım. Buradakiler çok temiz olduğunu falan söylediler. Herhangi bir şey olmuyormuş falan filan ama ne olur ne olmaz diye ben çıkınca zaten ayağımı komple dezenfekte etmem lazım. İlk defa bu kadar fareyle içli dışlı oldum. Yani ayağınızın üstünden geçiyorlar, tırmanıyorlar. Ve arkadaşlar YouTuber parasını ödeyemediğim için bana verilen zaman, yani dil dökerekten kısa bir zaman aldım onlardan. Bana verilen zamanın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten hayatımda girdiğim en ilginç, ziyaret ettiğim en ilginç yerlerden biriydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Arkadaşlar beğendiyseniz lütfen bir beğeninizi alırım. Abone olmayanları da aboneliğe davet ediyorum. Gerçekten bana destek vermek istiyorsanız abonelik ve beğeni ve bu konu hakkında, bu din hakkında, bu inanış hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Ben de gideyim kendimi bir yerde dezenfekte edeyim. Isırıldım mı, ısırılmadım mı, tırmanıldım mı, bana ne oldu, bana ne yaptılar? Hepsine bakmam gerekiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.